arkadaşlar merhaba. Bir Horizonte'de daha birlikteyiz. Bu hafta aslında NATO hakkında konuştuğumuz programın ikinci bölümünü yayınlayacaktık ama güncel gelişmeler dolayısıyla İran konusunda konuşacağız. Tabii ki her zamanki gibi arkadaşım Deniz'le birlikte. Deniz burada. Merhaba Deniz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz'ciğim. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Evet. Amerika aslında ne istiyor? Bu işten ne kazanmayı hedefliyor sizce? Hedefim çok kısa şekilde bu süreci bitirmek, programı bitirmek ama önce şunu anlamak lazım. Bütün hepsini anlayabilmek için. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nde, daha doğrusu Trump'ın dış politika anlayışında bir değişiklik var. Trump seçim süreci boyunca bütün propagandasını Amerika Birleşik Devletleri dışındaki askeri güçlerinin tamamını Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndürme, mümkün olan en büyük kısmını geri döndürme üzerine bir seçim politikası, seçim stratejisi geliştirmişti. Her yerde de bunu söyledi ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Afganistan'da ne işi var? Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ne işi var? Bu Make America Great Again sloganı aslında şuydu. Amerika Birleşik Devletleri kendi enerjisinin çok büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri dışına aktarıyor. Biz bu Amerika Birleşik Devletleri dışarısına aktarılan kısmını yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getireceğiz. Yani savunma sanayi harcamalarını, evet içeride savunma sanayi harcaması yapmaya devam edebiliriz ama dışarıdaki bu operasyonları çok büyük ölçüde bitireceğim. Bütün seçim propagandası bunun üzerineydi. Hatta bunu gerçekleştirdiğini gösterebilmek için de biraz esprili bir şekilde falan şey diyordu hani. Bugün itibariyle bitirdiğim savaş sayısı 8,5 oldu falan diye. Hatırlıyorsan 2 ay önce böyle kamera karşısında bunları söylüyordu. Ama diğer taraftan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde daha önceki 2 dönemde olmadığı kadar askeri açıdan genişledi. O genişlemelerinin en önemlilerinden bir tanesi de işte bu İran Savaşı. Birinci İran Savaşı, 12 günlük İran Savaşı'na da müdahale etmişti. Hatırlıyorsan Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkan ve dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bombardıman uçağıyla o uçak kalktı, bir güç gösterisi yapar şekilde bütün Atlantik'i geçti, Avrupa'yı geçti, geldi Amerika Birleşik Devletleri uçakları İran içerisinde bir nükleer tesisi bombaladılar, sonra geri döndüler falan. Sonra İran'da ona karşı misilleme yaptım dedi. Irak'taki Amerikan üssünü falan vurdu. Yani orada da müdahale etmişti, burada da müdahil oldu bir kere daha meseleye. Bu Trump'ın seçim kampanyasından 180 derecelik tam zıt bir dönüşü ifade ediyor. Yani seçim kampanyasında vaat ettiklerinin tam zıttında bir politika izliyor. Bunu sadece söylem düzeyinde de artık meşrulaştıramıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik ilişkiler de, ekonomik süreç de çok iyi gitmediği için bir teori bu. Ekonomi politikalarında Trump vaat ettiği şeyleri tam manasıyla yerine getiremediği için kamuoyunu bu savaş politikalarıyla tutmaya çalışıyor. Bir tarafıyla bu var. İkincisi Trump'ın tabii bir şeyi var. Trump bir megaloman ve mesela bir gazeteciye Trump'ın söylediği iddia edilen bir cümle var. İşler benim için yolunda gidiyor, talihim yaver gidiyor ve stratejim çalışıyor. Bundan sonra da buna devam edeceğim. Hatta şunu söylemiş. Demiş ki modern Amerika tarihinde daha önce herkes çok radikal değişiklikler yapabileceğini, bütün Amerikan başkanları Nixon, Reagan, hatta oğul Bush, bunların hepsi iddia ettiler. Çok büyük radikal dönüşümler yapabileceklerini iddia ettiler ama yapamadılar. İlk defa bu radikal dönüşümleri yapacak kişi ben olacağım galiba dediği söyleniyor çevresine. Radikal dönüşümlerden kastettiği şey ne? Radikal dönüşümlerden kastettiği şey de büyük ölçüde sınır değişiklikleri. Yani yaklaşık 70-80 yıldır özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada, İngilizlerin Orta Doğu diye adlandırdığı coğrafyada sınır değişiklikleri olacak mı, olmayacak mı? Yaklaşık 50 yıldır tartışılan bir şey. Trump'ın çevresinde bu sınır değişikliklerinin en sonunda ihtiyaç duyulan, tırnak içerisinde söylüyorum, sınır değişikliklerinin en sonunda gerçekleştirebilecek bir lider olarak kendisini sunduğunu, yani adam bir megaloman olarak bunu söylüyor ve kendisine Tanrı'nın yardım ettiğini iddia ediyor. Etrafına da bunları söylediği için söylüyorum. Yani bir tarafıyla da adamın megalomanisi var. Ve en son olarak da söyleyebiliriz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de biz bunun üzerine yeteri kadar tartışmıyoruz büyük ölçüde. Ben öyle inanıyorum. Bu Epstein. Ya da yani adamı nasıl anlayacağız bilmiyorum mesela. İngilizce herif bir Almancasıyla söyleyeceksek Epstein ama Epstein. İngilizcesiyle söylersek. Hadi Epstein'dan devam edelim. Bu Epstein dosyasında Trump'ın adı çok fazla geçiyor. Hatta daha bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senato üyesi Epstein dosyalarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın reşit olmayan çok sayıda kız çocuğuna tecavüz ettiğinin delilleriyle ortaya konulduğunu söyledi. Yani bizi ilgilendiren tarafı
bugünkü meselemizle bağlantılı olarak şu: Epstein dosyası dolayısıyla Trump bir köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştığı yerden dışarıya çıkabilmek için de hem odak dağıtma hem de büyük ihtimalle Epstein dosyasını elinde tutanların talep ettikleri şeyleri yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Böyle bir durum ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Trump seçiminden önce savunmuş olduğu savunma ve güvenlik politikasını değiştiriyor. O savunma ve güvenlik politikasını değiştirmesini de şu şekilde gerçekleştirdi. Venezuela'da biz bunun örneğini gördük. Rejim değişiklikleri. Ya rejimi değiştirme ya da rejimi yumuşatma. Venezuela'da mesela rejim değişikliği sloganıyla yola çıktılar. Onu burada konuştuk. Rejim değişikliği sloganıyla yola çıktılar ve rejimin yumuşadığını gördüler. Mesela Delcy Rodriguez, İran'a Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırısı dolayısıyla bir kınama demeyeceğim işte bir refleks mesajı yayınladı. Orada sanki bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gerçekleştirmemiş gibi herkesi sükunete davet ediyor, işte uzlaşıya davet ediyor, barış içinde bir dünyadan falan bahsediyor. Venezuela'da bu işi mesela nasıl yapmıştı Venezuela'da hatırlayalım. İşte gittiler 1-1,5-2 saat içerisinde Venezuela Devlet Başkanı'nı önce Miraflores Devlet Sarayı'ndan olduğunu zannediyorduk ama bambaşka bir yerden alıp çıkarmışlar. İkinci müdahaleyi de İran'da gerçekleştirdiler. Benzer strateji. Ne diyorlar? Diyorlar ki işte rejim değişikliği gerçekleştireceğiz. Bu müdahale de mesela çok benzer bir şekilde ya biz savaşın başladığını öğrenmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin bir stratejik toplantıyı bombaladığını ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve onunla birlikte bulunan çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü haberini aldık. Yani stratejinin, anlatmak için bunu söylüyorum. Strateji şu şekilde işliyor. Hedef ne? Hedef rejim değişikliği. Nerelerde rejim değişikliği? Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine düşman olarak kodlamış olduğu ülkelerde rejim değişiklikleri. Bunlar kimler? Venezuela'ydı. Venezuela'da rejim değişikliğini bir ölçüde gerçekleştirdiklerine inanıyorlar. Eğer gerçekleştiremediysek devam edeceğiz diyorlar. İran rejim değişikliğini gerçekleştirme. Strateji ne peki? Strateji en üst düzey lider kimse onun yok edilmesi ya da tutuklanması. Venezuela'da tutukladılar, İran'da yok ettiler. Bir üçüncü ülke daha var. Üçüncü ülke de Küba. Dolayısıyla Küba'nın kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Bu stratejiyi uygulayacaklarsa Küba Devlet Başkanı'nı ya tutuklayacaklar ya öldürecekler ve arkasından da rejim değişikliği gerçekleştirecekler. Peki bu rejim değişikliğini nasıl gerçekleştirmeyi hedefliyorlar? Kendileri doğrudan kara kuvveti kullanmamak istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bunu söyledi. İsrail de bugün kendisi ilan etti. İran'a bir kara operasyonu yapmayı düşünmüyoruz dedi. Bu peki rejimi nasıl değiştireceğiz? Rejimi de şöyle diyorlar. Diyorlar ki biz zemini yaratacağız. Rejimi o ülkelerdeki muhalif unsurlar, o ülkelerin rejimlerinden memnun olmayan, mutlu olmayan bu rejimlerde olan unsurlar değiştirecekler. Biz de bunun zeminini yaratacağız. Venezuela'da bunu denediler, Venezuela'da bu olmadı biliyorsunuz. Yani Venezuela dışındaki Venezuelalı muhalifler Maduro'ya gerçekleştirilen müdahaleye çok heyecanlı tepki verdiler, kutladılar vesaire ama Venezuela içerisinde Caracas'ta, işte Venezuela'nın diğer büyük şehirlerinde böyle kitlesel gösteriler gerçekleşmedi. İran'da da mesela benzer bir şeyi istiyorlar. İran'da da çağrı yaptılar. Hatta dediler ki her akşam, Türkiye'ye çok benziyor. Türkiye'de 2 kere bunu yapmayı denediler bence. Her akşam saat 8'den sonra herkesi İran'da, İran halkını sokaklara davet ediyoruz. Kendi kaderlerine sahip çıksınlar diye. Orada da böyle bir tepki gelişmiyor. Şu anda gelişmiyor. Bu gelişinceye kadar deneyeceklerini anlıyoruz. Ama mesela bu Trump'ın kendi stratejisi değil. Bunu Amerika Birleşik Devletleri daha önce de uygulamıştı. 1991'de Baba Bush, Irak müdahalesi esnasında esas amaçlarının hatta müdahaleyi de öyle adlandırmışlardı. Yani müdahalenin gerçek kendi bir adı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam çöl tilkisiydi operasyonun adı. Ama kendi işlerinde müdahaleye verdikleri ad şuydu. Rejim değişikliği, daha doğrusu gücün transferi için müdahale. Gücün transferine Saddam'dan Saddam muhaliflerine o gücün transferiydi. Gerçekleşti mi? Çok sonra gerçekleşti. 91 müdahalesinde yani Saddam'ın Kuveyt'i işgali sonrasında gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri müdahalesinde gerçekleşmedi. Dolayısıyla özetliyorum. Amerika Birleşik Devletleri şunu yapmaya çalışıyor. Stratejisini yukarıda açıkladığım gerekçelerle şu anda güvenlik ve savunma stratejisini değiştirdi. Bu güvenlik ve savunma stratejisi çerçevesinde İran rejimini mümkünse devirmek, mümkün değilse yumuşatmak istiyor. Trump ne söyledi? Onu da söyleyeyim, bitireyim. Mesela dedi ki biz dedi şu anda beklediğimiz sürecin 4 hafta ilerisindeyiz. Neden? Çünkü o toplantıya katılmasını beklemediğimiz kişiler de katılmışlardı. Onları da öldürmüşüz yanlışlıkla. Yani Ayetullah Ali Hamaney'den sonra yerine geçmesini bekledikleri kişileri de öldürmüşler. Çünkü o toplantıya onların katılmasını beklemiyormuşlar, onlar da katılmışlar. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle ilk etapta rejimin yumuşaması, rejimin dönüşmesi hedefi var.
O zaman hocam bu çatışmaların Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme hamlesi olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum. Evet, yani iki şekilde. Birincisi siyasi, politik, askeri olarak sınırları değiştirme hedefi taşıyor. İkincisi de coğrafi olarak sınırları değiştirme hedefi taşıyor. Önce birincisinin üzerinde duralım, sonra ikincisinin üzerinde duralım. Birincisi büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bu bölgede çok enteresan bir şekilde ya çok üzülerek de takip ediyorum. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupları biraz tartışmalı bir kavram kullanacağım ama İngilizce'de cannon fodder diye bir kavram vardır, top mermisi. Yani nasıl söyleyeyim, yani Türkçe'ye tercüme edeceğim ama tam o şekilde tercüme etmek istemiyorum. Harcanabilir kuvvetler. Yani özellikle Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplarını yaklaşık 35-40 senedir şimdi İran'a karşı da kullanma hedefinde oldukları için bu çerçevede, çizdiğim çerçevede siyasi, politik ve askeri sınırların değiştirilmesi çerçevesinde kullanmayı hedefledikleri için mesela yeniden dün Amerikan Başkanı Trump'ın Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupların liderleriyle görüşme gerçekleştirdiği haberi servis edildi. İsrail Devlet Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da benzer görüşmeleri gerçekleştirdiği söyleniyor. Bunun hedefi şu, hedefi bölgedeki İran, çünkü İran gücünü, rejimi değiştiremezlerse eğer, büyük ölçüde İran'ın gücünün bölgede siyasi, politik ve askeri gücünün sınırlandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede bir projeksiyon konuldu ortaya. Bunu kimin üzerinden gerçekleştirmeyi hedefliyorlar? Eğer işler düşündükleri gibi gitmezse Iraklı Kürt gruplar üzerinden gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Öyle anlaşılıyor. İkincisi de coğrafi sınırların değiştirilmesi. Bu coğrafi sınırların değiştirilmesi ilk başta da söylediğim gibi 35-40 yıldır konuşulan bir mesele. Bölgedeki coğrafi sınırların aslında gerçek coğrafi sınırlar olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çıkarlarına uygun coğrafi sınırlar olmadığı iddiası var. Bunun İsrail tarafından bir de dinsel bir boyutu var. Yani biz Türkiye'de bunu hep böyle biraz komplo teorisi diye çok aşağılıyorduk. Hatta bugün birisiyle şakalaşırken dedim, yani iki kişiden helallik almamız lazım. Birisi Necmettin Erbakan, öbürü de Yalçın Küçük. Yani onların ikisi her şeyi hepsi derler diye ne varsa İsrail'e bakacaksınız falan diye. Hakikaten öyleymiş. Şimdi biz durdukça bunu görüyoruz. Bunu biz ileriye götürmüştük. Bir de demiştik. Hakikaten herhalde Galile haksızmış, dünya düzmüş bu aşı meselesi ortaya çıktığında. Ama hakikaten İsrail uzun süredir diyor çünkü buna. Bunu çok açık sesli bir şekilde dile getirmeye başladılar. Bu arz-ı mevut meselesi. Vaat edilmiş topraklar. Ya mesela olayın realitesine baktığında mesela bugün İsrail'in toplam nüfusu 9 milyon. Ve dünyadaki İsrail nüfusunun yaklaşık %40 ya da %50'sinin İsrail'de yaşadığı düşünülüyor. Dolayısıyla toplam 18 milyonluk bir popülasyondan bahsediyoruz. Hadi dönmesi, kendisini gizleyeni vesaire diyelim ki 35-40 milyon etti. Kocaman bir coğrafya ve coğrafyada kesinlikle ciddi bir varlıkları yok. Mesela buranın tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini iddia ediyorlar. Kendileri söylüyorlar bunu. İsrail'deki radikal sağ siyasi partiler bunun kendileri için, vaat edilmiş toprakların kendileri için bir dinsel gereklilik olduğunu falan söylüyorlar. Dolayısıyla sınırların değiştirilmesine dönük böyle bir dinsel hedef de söz konusu. Bir de bu tarafı var. Ama özetle evet söylediğinle artık yani bu sınırların yeniden tanzimi mi, yani yeniden bir haritalandırma şeklinde mi gerçekleşecek? Yoksa politik, askeri ve siyasi etkinin daraltılması, o haritanın yeniden tanzimi şeklinde mi gerçekleşecek? Bunu bize zaman gösterecek ama coğrafi sınırların, yani harita sınırlarının değiştirilmesinin bu operasyonun hedeflerinden birisi olduğunu söylemek mümkün. En azından mesela İsrail'in kendi sınırları. Mesela İsrail'in şu anda, İsrail Devleti'nin sınırları neresi? Birleşmiş Milletler İsrail Devleti'nin sınırlarını 1967 sınırları olarak tanıyor. 1967'den sonra İsrail birkaç kere büyüdü. Şu anda dünya üzerinde sınırları belli olmayan iki tane devlet vardır büyük ihtimalle. Birisi İsrail, birisi Filistin. İkisi de tanınıyor ama ikisinin de sınırlarının neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu operasyon en basitinden İsrail açısından bakınca kendinin İsrail'deki sınırlarını biraz daha genişletip belirginleştirmeye yarayacak. Peki hocam İran'ın ilerleyen günlerde stratejisi nasıl evrilecek sizce? Önce şunu söylemek lazım. Bunu seninle konuştuğumuzda İran meselesi hakkında orada da söylemiştim. 12 gün savaşı, hatta 12 gün savaşından önce, yani 7 Ekim saldırıları. Belki bu meselenin İsrail boyutu da var ama İsrail boyutunu çok konuşmak istemediğim için bugün konuşmuyoruz. Çünkü birçok gösterge var. 7 Ekim sonrası İsrail dış politikası, 7 Ekim öncesi İsrail dış politikası, 7 Ekim sonrası İsrail'in güvenlik ve savunma stratejisi, 7 Ekim sonrası. Yani İsrail'de de 7 Ekim'de bu Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirmiş olduğu saldırı büyük bir kırılma yarattı.
Bu tarafıyla var. Ama 7 Ekim sonrasında İran'ın da savunma ve güvenlik politikasının, o tırnak içerisinde söylüyorum, Grand stratejisinin çöktüğünü söylemiştim. Hatta şeyi söylediğimi hatırlıyorum. O Grand stratejinin çökmesine dair noktasal an Hamas liderinin Tahran'da öldürülmesi hadisesiydi. Yani Tahran'da Mossad noktasal bir atışla Hamas liderini öldürdü. Bu bize şunu da gösteriyor. Yani Hamaney saldırısı da aslında bunu gösterdi. Biraz şeye dönüştürmüşler İran'ı, CIA ve Mossad. Hakikaten böyle şeffaflaşmış İran. Yani istedikleri operasyonu istedikleri yerde gerçekleştirebiliyorlar algısının bizde yerleşmesini de sağladı. Ama bu İran'a özgü bence biraz daha bölgesel bir durum. İran'ın stratejisi neydi? Savunma stratejisi, savunma doktrini büyük ölçüde savaşı kendi sınırlarından uzakta tutmaktı. Bunu da kimin eliyle yapıyordu? Vekil güçler eliyle yapıyordu. Vekil güçler kim? İşte Yemen'de Husiler, Lübnan'da Hizbullah, Filistin'de Hamas, bu gibi örgütleri destekleyerek, bu gibi örgütleri İsrail'e karşı harekete geçirerek, ki İsrail neden İsrail? Çünkü yani 1979 İran İslam Devrimi gerçekleşti. Hümeyni ülkeye geldi. Gelir gelmez yaptığı ilk açıklamalardan birisi şuydu. Bunları söylemiştim ama tekrar etmekte fayda var. Yani neden İsrail ve İran arasında böyle bir çatışma var? Büyük şeytana da küçük şeytana da karşıyız. Büyük şeytan Amerika Birleşik Devletleri, küçük şeytan İsrail. Yani rejim kurulurken kendisini İsrail'in karşısında konumlandırdı. Dolayısıyla bölgesel düşman olarak kendisine sürekli olarak İsrail'i gördü. Türkiye de bölgesel rakiplerinden bir tanesi. Ama İsrail doğrudan düşman olarak kodladıkları için sürekli aralarında böyle bir çatışma durumu söz konusuydu. Bu çatışmayı kendi topraklarına getirmemeye çalışıyordu. Yani İsrail ilk defa İran'ı bu şekilde doğrudan vurmuş oldu ve aslında şunu göstermiş oldu. Bu işte vekil güçler eliyle çatışma stratejisini kendi topraklarının dışına taşıma, pivotal actors, yani işte vekil aktörler eliyle bu süreci artık daha fazla götüremeyeceğini gösterdi ve İran şunu fark etti. Elinde bu balistik füzeler dışında aslında 2 tane şey vardı. Bir balistik füzeler, 2 de bu vekil aktörler. Bu vekil aktörlerin artık işe yaramadığı ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla İran'ın şimdi yeni bir strateji geliştirmesi gerekiyor. İran yani bu stratejiyi büyük ölçüde yine balistik füzeler üzerinden kurmaya çalışıyor. Yani bir bölgesel caydırıcılık. Ama bu savaş sürecinde, bu kriz sürecinde yeni bir savunma konsepti geliştirdiler. Yeni bir savunma stratejisi geliştirdiler. Ona da merkezi olmayan mozaik savunma adını vermişler. Bu şu anlama geliyor. Bu merkezi olmayan mozaik savunma sisteminin stratejisinin başında yine devrim muhafızları var. Devrim muhafızları İran içerisinde 31 bağımsız birime bölünmüş durumda. Yani departmanlar diyebiliriz bunlara ya da federatif yani bir şey gibi düşünürsek işte bir yönetim birimleri diyelim onlara. Birisi Tahran, geriye kalan 30'u da geri kalan İran'a teşmil olmuş durumda. Buralardaki devrim muhafızları, komutanları yeni savunma stratejisine göre merkezden hiçbir emir beklemeden istedikleri ya da uygun gördükleri askeri harekatı gerçekleştirebiliyorlar şu anda. Yani eğer uygun görüyorlarsa drone saldırısı başlatıyorlar, uygun görüyorlarsa balistik füze gönderiyorlar ya da uygun görürlerse kara harekatla gerçekleştirebilirler. Bu kara harekatını gerçekleştirdikleri için emir komuta zincirini bozmuş olmayacaklar. Krize verdikleri tepki bu oldu. Mesela bu gönderilen dronlar, biz bir de tabii şeyle karşı karşıyayız. Çok ciddi bir dezenformasyonla ve propaganda savaşıyla karşı karşıyayız. Bir taraftan sürekli olarak İran'ın bombalanan yerlerini görüyoruz ama öbür taraftan İran'ın gönderdiği füzelerin yarattığı tahribatın gösterilmemesi için de ciddi bir çaba söz konusu. Bu gönderilen şeylerin sayısını o yüzden çok fazla tespit edemiyoruz. Yani ne kadar füze gönderildi, ne kadar drone uçuruldu. Neden? Bu sebeple ortaya koymuş oldukları yeni strateji dolayısıyla. Peki mesela İran'ın bu balistik füze stoku bir gün tükenmeyecek mi? Bugün Marco Rubio, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yapan zat-ı muhterem şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hani aslında ağzından çok stratejik bir bilgi kaçırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanmış olduğu savaş ekipmanının yerine geri koyabilmesi bir lojistik süreç. Yani Amerika'dan yola çıkacak, İsrail'den yola çıkacak ya da o lojistik tedariği kim sağlıyorsa onlar gönderecekler. Bir lojistik süreçten bahsediyoruz. Ama dedi İran dedi yüzlerce füzeyi bir ay içerisinde inşa edebilecek, yapabilecek kapasiteye sahip. Bu demektir ki ellerinde de çok ciddi bir füze stoku olduğunu düşünürsek İran'ın şunu yapmaya çalıştığını düşünüyorum ben yeniden. Evet, bu sürecin neticesinde çok büyük bir ihtimal, çünkü diplomatlara ihtiyaç duyulacak. Diplomatlar bir yerde karşı karşıya gelecekler ve herkes taviz verecek.
Yani İran da belli tavizler verecek, diğer müttefik ülkeler de belli tavizler verecek. Ama İran bu tavizleri vermesine rağmen şunu elde etmeye çalışıyor bence. Bu balistik füze teknolojisiyle bölgesel caydırıcılığını savaş sonrasında yeniden kazanmayı hedefliyor. Bir de bölgede bu savaşı bölgeselleştirerek işte farkındaysan Bahreyn'e, mesela Bahreyn'de aslında Bahreyn'i idare edenlerle mesela bu Arap Baharı sürecinde de mesela Bahreyn'in çok hızlı devrileceğine dair bir kanaat vardı. Bir anda hızlı bir müdahaleyle Bahreyn'in düşmesi engellenmişti. Çünkü Bahreyn'in nüfusunun çok büyük bir kısmı Şii ve Bahreyn'in nüfusunun çok büyük bir kısmının taklit merciği de İran dini lideri. Dolayısıyla mesela Bahreyn hareketlendi, Yemen hareketlendi. İran'ın bu savaşı bölgeselleştirme stratejisinin temelinde bu var. Bu bölgedeki vekil aktörlerinin gücünü, yani savaşı kendi sınırlarından uzakta tutma stratejisini yeniden kazanma, bunu yeniden canlandırabilecek mi göreceğiz ama yapmaya çalıştıkları şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Hocam son sorumuz. Sırada Türkiye'nin olduğuna dair bir takım söylentiler var. Duymuşsunuzdur. Sizce bu sürecin ucu Türkiye'ye nasıl dokunur? Evet, yani önceki dönemlerden İsrail'de başbakanlık yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam radikal sağcı bir lider Naftali Bennett böyle bir laf söyledi. Ya buna benzer bir şey söyledi. Sırada Türkiye var. Daha doğrusu yeni İran Türkiye gibi bir laf etti. Bir de böyle Türkiye'de çok fazla biliyorsun bizde bordo klavyeliler var. Onlar böyle herhangi bir şey görünce, negatif bir şey görünce hemen çok etkileşim veriyorlar. Marco Rubio diye, şimdi adını da söyledik. Mesela biz de etkileşim vermiş olduk herife. O bunu tespit etmiş bence. Mesela Türkçe bazen tweetler atıyor. O da bir şey attı işte 2026 Tahran, 2036 Ankara olur mu falan diye. Ama çok tartışılıyor. Biz bunu burada da konuşmuştuk, yine konuşmuştuk. Kısa vadede Türkiye ve İsrail'in çıkarlarının bölgede çatışacağına dair artık herkesin net bir fikri var. İsrail ve Türkiye'nin bölgedeki çıkarları kısa vadede çatışacak. Ama şunu bir kere daha altını çizmek lazım. Mesela bu Batı dünyasından da Türk karşıtlığı ya da Türkiye karşıtlığı dolayısıyla gözü dönmüş bir dünya insan bu tweetin altına ya da işte bu açıklamaları destekleyecek şeyler söylediler. Ama aklı başında birçok kimse de özellikle İngiltere'den birçok kimse de şunun altını çizdi. Arkadaşlar çıldırdınız mı? Türkiye NATO üyesi. NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Yani Batı'nın savunma ittifakının bir üyesinden bahsediyoruz. Yani ne söylediğinizin biraz farkına varın gibi tepkiler geldi. Ama şu çok net, yani İsrail ve Türkiye'nin çıkarları kısa ve orta vadede birbiriyle uzlaşmayacak. Bunun temel sebebi İsrail'in bölge politikasının 7 Ekim sonrasında değişmiş olması, güvenlik ve savunma stratejisinin 7 Ekim sonrasında değişmiş olması. Türkiye'de mesela işte bugün Devlet Bahçeli de grup konuşmasında benzer şeyin altını çizdi. İran'da yaşananları görünce Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecine dair işte o şüpheler umarım izale olmuştur mealinde şeyler söyledi. Çünkü Türkiye'de bunun yaklaşık 2 senedir farkındaydı. 7 Ekim sonrasında İsrail'de yaşanan dönüşümün Türkiye'de farkındaydı. Türkiye'ye sıra gelir mi? Yani Türkiye çok büyük bir güç mesela. İran çok uzun bir süredir ekonomik, siyasi ambargolar dolayısıyla ciddi güç kaybetmiş ve ülke içerisinde toplumla rejim arasında ciddi bir krizin olduğu, yani meşruiyet krizini de, rejimin meşruiyet krizi de yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Türkiye öyle değil. Türkiye'de seçim sistemi çalışıyor. Yani demokrasi, hepimizin eleştireceği muhakkak şeyler vardır ama demokrasi çalışıyor. Mevcut hükümet anayasal bir şekilde gelmiş, çalışıyor. Yani Türkiye'de rejim ve halk arasında bir kopukluk durumu söz konusu değil. Türkiye'yi idare edenler Türk halkının temsilcileri, anayasaya göre seçilip gelmişler. Yani İran'dan çok farklı bir konsepte ve İran'dan çok farklı bir düzlemde konuşuyoruz. Bir de Türk ordusu mesela, yani İran ordusu gibi değil mesela. İran ordusunun Amerika Birleşik Devletleri ile şimdi mesela çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri ile savaş tecrübesi yoktu ama bizim var. Biz uzun bir süre özellikle Biden iktidarında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile savaştı. Fiili olarak Amerika Birleşik Devletleri ile savaştı. Bizim Amerikalılarla bir savaş tecrübemiz de var. Şimdi diyeceksin ki NATO'da da nasıl müttefikiz? Ama biz o dönemde hakikaten yani gözükmüyordu onlar. Ama CENTCOM'da oradaki güçleri destekleyen, oradaki terörist gruplarla işbirliği halinde bulunan şeyi destekleyen bir komutanlık vardı. O komutanlık eliyle biz orada Amerikalılarla çatıştık. Yani orada bizim savaşımız, soğuk ya da sıcak savaşımız Amerikalılarlaydı. Yani biz alt olmadık orada. Türkiye güçlü bir aktör. Dünyada belki de gayri nizami harbi kazanmış yegane ordu Türk ordusu. Yani büyük bir ordudan bahsediyoruz. Kendi kapasitesini geliştiriyor. Yani İsrail için Türkiye öyle kolay bir rakip değil ama şunu söyleyebilirim mesela. Türkiye, yani bu
tartışmaya mecburen girmek mecburiyetinde kaldık herkes bunu tartıştığı için. Hani kendi sınırlarımızın farkında olalım ama yani o kadar da kötü durumda değiliz yani. Ama şunun altını çizmek isterim. Mesela İran için İran parçalanır mı, İran bölünür mü tartışmaları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı artık. Biz Türkiye'de bunu biraz daha böyle ürkek, biraz daha çekingen bu tartışmaları yürütüyoruz. Ama böyle bir ihtimal belirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'ı bölmeye çalışıyorlar. Yani kısa, orta, uzun vadede bunu kendileri karar verecekler ya da o kararı verdiler. O biraz daha görünür olduktan sonra onu analiz edebiliriz. Ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Eğer İran bölünecekse onu Türkiye bölmeli. Yani bizim bu noktada muhakkak yani karar verici idare mekanizmalarında olmayan birisi olduğum için rahat konuşuyorum. Özellikle İran'ın kuzeyinde yaklaşık 40 milyonluk bir Türk nüfusu var. O Türk nüfusunun İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girmesi engellenmeli. Bence yapılmaya çalışılan şey bu. Yani bu savaş bizi ilgilendirmiyor gibi geliyor olabilir bize. Ama ben bu savaşın yani İsrail'in Türkiye'yi çevreleme politikasının bir devamı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi çevreleme politikasının en stratejik adımlarından birisi de Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan, İran'ın kuzeyinde kalan Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu bölge. Orayı parçalayıp mümkünse bağımsız bir devlet, İsrail kontrolünde bir devlet. Bu Türkiye'nin çevrelenmesinin tamamlanması anlamına gelir. Muhakkak devletimizi idare edenlerin buna dair bir farkındalığı vardır ama hani ben de kendi hitap ettiğim çevreye onu söylemiş olayım. Eğer İran bölünecekse böyle sloganik bir şeyle de bitirmiş olayım. Eğer İran bölünecekse onu Türkiye bölmeli. Çok teşekkür ederiz hocam değerli görüşleriniz için. Denizciğim ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Bir sonraki Horizonte'de görüşmek üzere.